DEM Parti'den okullardaki mescitlere tepki. Özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş ve tamamen eğitim dinselleştirilerek İstanbul Valiliği çok önemli bir adım attırmış gibi 39 ilçe kaymakamına bir yazı göndermiş ve demiş ki yeni yapılacak okullarda cuma namazına uygun kapasitede mescit alanlarının oluşturulması, mevcut okullarda ise uygun mekanların cuma mescidi olarak düzenlenmesi. Şimdi Sayın Başkan, az buçuk eğitim sistemini bilen biri olarak ve 2 öğrenci velisi olarak olan biri olarak söylüyorum. Sanki eğitimin tek eksiği gerçekten öğrenciler aslında cuma namazı kılacak alandan yoksunlarmış gibi bir algı. Oysa ki eğitim kurumları aslında insanların dinine göre sınıflandırılmadığı, aslında dinsel anlayışın, dinsel ayrışmanın olmadığı mekanlar, kamusal mekanlardır. Hepiniz oraya eğitim almaya gidiyorsunuzdur. Fakat bu anlayıştan, özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş ve tamamen eğitim dinselleştirilerek ama daha da önemlisi cemaatlerin, tarikatların etki alanına açılarak, ÇEDES projeleriyle gittikçe içeriği boşaltılan bir hale gelmiş. O nedenle bu uygulamadan hızla vazgeçilmesi gerekiyor. Ya siz Müslüman mısınız desek hemen kızacaklar. Ya biz de Müslümanız, bizim de adımız işte Ahmet, Mehmet. Ya nedir, derdiniz nedir? Her okulda bir mescit olacak. Sıkıntınız ne? Olmasın mı? Ne istiyorsunuz yani? Her okulda, hatta her sınıfta Atatürk resmi olacak. Bir sınıfta Atatürk resmi olmasa kıyameti kopartıyorsunuz. Kapının önünde bir tane Atatürk büstü olacak. Kıyameti kopartıyorsunuz. Atatürk köşesi olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bu genelgeyi her yıl yayınlattırıyorsunuz. Bunların her birini yaptırıyorsunuz. Ama bir mescit istendiğinde o mescide de kimse gidip zorla namaz kılacaksın da kimseye denilmiyor. Denilen bir yer varsa da ben samimi kanaatimi söylüyorum. Denilen yerde de herhangi bir şekilde o kişinin zorla gidip namaz kılan kişinin alacağı, kazanacağı bir sevabın olmadığını da ben söylüyorum. Öğretmek için gösterirsiniz. O ayrı bir şey. Sadece gösterirsiniz. O kadar. Kendi rızasıyla, kendi iradesiyle eğer bir öğrenci, bir öğretmen namaz kılmıyorsa zorlamayla kimse bir sevap falan kazanamaz. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi yeni partiyi destekleyen gazetenin zihniyeti, kafa yapısı bu şekilde ifşa olmuş oluyor. Evet. Şimdi her iki görüşün de fikirlerini dinlediniz arkadaşlar. Burada şahsi kanaatim pek tabii ki okullarda mescit olmalı ve çocuklara bu konuda eğitim verilmeli. Ancak tabii ki namaz konusunda çocukların zorlanmasına da karşıyım. Yani eğitimini verirseniz eğer içinden geliyorsa kılar, gelmiyorsa da bunu zorla yaptırmanın çok da bir sevabı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Burada en önemli nokta şu: eğer biz çocuklarımıza okulda yeterli din eğitimi vermezsek çocuklarımızın başına ne gelir? Bu ülkede kendisini Müslüman olarak tanımlayan, öyle hisseden, yılbaşı gecesi aldığı bir bileti ya da oynadığı tombalayı kumar görmeyen, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte içeceği 1-2 kadeh içkiyi günah saymayan bir Anadolu Müslümanlığı, bir Anadolu geleneği var. Onun günahına da katlanıp bu ritüeli yaşayan bir Anadolu Müslümanlığı var. İşte bu gelir arkadaşlar. Yani sen dinini tam öğretmezsen, sanki kendisi bir şeyhmiş gibi, Şeyhülislam'mış gibi fetva veren ve mezar başında rakı içen bir insandan çocuğun din öğrenmek zorunda kalır. Ondan sonra ne mi olur? Neymiş? Anadolu Müslümanlığıymış. Ya din dediğin şey senin oyuncağın değil. Öyle eğip bükebileceğin bir şey de değil. Önüne gelen dinle ilgili fetva vermeye kalkarsa ve bu adam ülkenin muhalefet lideri ise bu ülkenin yarısı bu adamın sözüne inanır ve ona göre yaşarlar. Ve yaşadığı gibi inanmaya başlarlar. İnandığı gibi yaşamayı da maalesef bırakırlar. Biz Müslümanlar da en az gayrimüslimler kadar veya laikliği savunanlar kadar dinimizin gereklerini ve çocuklarımıza dini eğitim verilmesi gerektiğini savunmalıyız. Peki şimdi bütün tarafların görüşlerini dinledikten sonra sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Okullara mescitler açılmalı mı, açılmamalı mı? Fikirlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Bütün yorumları okuyor, önem veriyor ve cevaplıyoruz. Pek tabii ki kanalımıza abone olup bizleri destekliyor olmanız böyle içeriklerin sizlere daha fazla ulaşmasına vesile olacak. Ben Yusuf Arslan. Bu kanalda günlük ve haftalık olarak Türkiye gündemine dair haberler bulacaksınız. Takipte kalın. Mutlu günler. Beğen, abone ol, paylaş. Da 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 da.